Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz eğitimci ve yazar Feyza Karakaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Feyza Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Sağ olun, de çok çok teşekkürler. Hocam, Sevgi Projesi kitabınızda aşk ve aşık olmaktan bahsediyorsunuz. Aşk ve aşık olmak arasındaki fark nedir diye başlayalım. Benim aşk ve aşık olmaktan anladığım, aslında en güzel aşkı ben Aşık Veysel'in bir hikayesiyle dile getirmek isterim. Şöyle ki, Aşık Veysel kendisini terk edeceğini bir gece anlıyor eşinin ve ertesi gün eşi gitmeden önce o gece eşinin ayakkabısının içine para koyuyor. Belki ihtiyacı olur diye. İşte benim anladığım gerçek aşk bu. Yani sen ne istiyorsan ben onu istiyorum diyebilmek. Aşık olan kişi ise ben seni istiyorum diyor. Yani benim mutlu olabilmem için senin benimle olmana ihtiyacım var diyen bir sevgiden bahsediyoruz. Ve dolayısıyla aşık olan kişi eğer istediklerini elde edemezse aşık olmaktan vazgeçip hatta o nefrete bile dönüşebiliyor. Aşık olan kişi çok hayran oluyor karşısındaki insana fakat kıskanabiliyor ve her şeyden önce bir sahiplenme duygusu içinde olabiliyor. Sen benimsin ve diye ona bazı şartlar, koşullar da sunulabiliyor. Aşk ise koşulsuz. Aşk benim deneyimime göre içimizdeki kaynağı, özümüze, içimizdeki sevgiye bağlı olabilmek ve koşula dayanmıyor bu. Sen ne istiyorsan ben onu istiyorum. Senin iyiliğini istiyorum. Senin mutlu olmanı istiyorum diyebilmektir gerçek aşk diye düşünüyorum. Evet. Feyza Hanım, kitabınızda birkaç cümle var. Onlar bize bir açıklama şansınız olabilir mi? En büyük ilişki kendimiz ile yaşadığımız ilişkidir. Bir diğeri de dönüşümün temeli kabuldür. Kabulden başlayayım önce. Kabul olmayan yerde aslında öncelikle kendimizi kabul etmediğimiz zaman kendimizi reddediyoruz. Ve o zaman da gerçek bir sevgiden bahsedemeyiz. Kendimizi değiştirmeye çalışıyoruz, hata buluyoruz, kusur buluyoruz. Sağlıklı bir ilişkinin temeli kabulle başlıyor. Hem kendimizi kabul ettiğimiz zaman hem çevremizdeki başka insanları da kabul etmek daha kolay oluyor. Kendimizi sevmezsek başkalarını da sevemiyoruz. Bence ilk yaşanılan aşk insanın kendisiyle yaşadığı aşk. Yani kendisini olduğu gibi ve de olmadığı gibi kabul edebilmektir. Kusur bulmak, hata bulmak, yetersiz hissetmek, bu gerçekten kendini sevmemenin örnekleridir bence. Ve kendini seven insan hem ister romantik ilişkilerinde olsun, ister diğer başka bütün ilişkilerinde, aile ilişkilerinde, çocuklarıyla olan ilişkilerinde, iş arkadaşlarıyla temelinde kendisini kabul eder ve severse sağlıklı ilişkiler kurabilir diye düşünüyorum. Hocam, yine kitabınızda gerçek sevgiden bahsediyorsunuz. Peki gerçek sevgi ve gerçek olmayan sevgi arasındaki fark nedir? Şimdi ben 16 yaşında tanıştım şimdiki eşimle lisede, o da üniversitedeydi. Ve 5 sene arkadaşlık ettikten sonra evlendik. 45 yıllıkta bir evliliğim var. Yani Maşallah, toplamda 50 yıldır bir beraberliğimiz var ve hani terzi kendi sökünü dikemez derler ama ben gerçekten kendi sökünü dikebilmiş bir terziyim diye düşünüyorum romantik ilişkilerde. Çok mutlu bir evliliğim oldu. Tabii ki inişli çıkışlı bizim de oldu, tartışmalarımız hala da oluyor. Fakat bu gerçek sevgi ve gerçek olmayan sevgi arasındaki farkı deneyimlerime göre gerçek sevgi koşulsuz sevgidir. Karşındaki insanı olduğu gibi kabul edebilmek ve onu değiştirmeye çalışmamak. Çünkü aslında benim deneyimime göre başka bir insanı değiştirmek mümkün değil ama o kişiye, beraber olduğumuz kişiye olan bakış açımızı değiştirebilmek bence başarılı bir ilişki ve gerçek sevgiyi doğuruyor. Ve koşulsuz bir sevgi. Yani seni seviyorum çünkü bana işte iyi davranıyorsun, benim ihtiyaçlarımı karşılıyorsun değil. Seni seviyorum çünkü seviyorum. Çünkü ben sevgiyim. Özümden dışarıya taşabilmek. Yani mesela bir güneş ben Arjantin'i sevmiyorum, yok Brezilya'yı sevmiyorum diye ona güneş enerjisini vermiyor değil, herkese veriyor. Bütün ülkelere, bütün dünyaya, bütün evrene veriyor. Aynı şekilde gerçek sevgiye ulaşmış bir insan da koşulsuz bir şekilde sevgisini içinden dışarıya taşırabiliyor. Yani bir koşula bağlamıyor. Sen benim sırtımı kaşı, ben de senin sırtını kaşırım olayı yok. Koşulsuz bir şekilde bütün kendi de dahil bütün var olan her kimseyi ve romantik ilişkisinde
beraber olduğu insanı seviyor. Peki bize zarar veren, sevgiden ve kabulden uzaklaştıran düşünce yapımızı nasıl değiştirebiliriz? Şimdi her şeyden önce biz özümüz sevgi ve bir düşünce olmadığı zaman zaten biz o doğal halimize yani kaynağımıza bağlıyız. Bir düşünce geliyor ve o anda bizi sevgiden uzaklaştırıyor. Ve biz bu kalıplardan nasıl kurtulabiliriz? Öncelikle farkındalık çok önemli. Yani ne düşünüyoruz o anda? Ne düşündüğümüzü de duygularımız aracılığıyla farkına varabiliyoruz. Ben eğer iyi hissetmiyorsam kendimi, demek ki doğal halimden uzaklaştım. O sevgi kaynağımdan uzaklaştım. Beni ne uzaklaştırdı? Bir düşünce uzaklaştı. Bir hikayeye inandım. Duygularımdan iyi hissetmemekten, ya stresli olmam, öfkelenmem, olumsuz duyguları hissettiğimi fark ettiğim an düşünceyi yakalıyorum. Hangi düşünceye inandım o anda? Ve onun üzerine sorgulama yapıyorum. Ben genellikle düşünce sorgulama yöntemi olan Byron Katie'nin The Work yöntemini kullanıyorum. 4 soru ve tersine çevirmelerle düşüncenin ifadesini alıyorum. Doğruluk testi veriyorum. Yani bu inandığım düşünce gerçekten doğru mu? Yoksa ben buna körü körüne inanıyorum ve sanki bir düşünce bulutunun içine giriyorum ve oradan savruluyorum mu? Dediğim gibi farkındalık ve sorgulama ile bu tip kalıplardan çıkmamız mümkün. Peki hocam, The Work sorgulama yöntemi hakkında bir örnek verebilir misiniz? Biraz bundan bahsetsek. Evet, elbette veririm. Mesela romantik ilişkilerden konu alırsak, çoğu insan düşüncelerine inandığı için ve sorgulamadan, körü körüne inandığı için, onları gerçek zannettiği için ilişkilerinde sorun yaşıyor. Ben bunu hem kendi hayatımda deneyimledim hem de çevremdeki pek çok insanda deneyimliyorum. Mesela bir örnek verelim. Eşim beni anlamıyor diye şikayeti olan bir kişi düşünün veya eşim beni dinlemiyor. Eşim bana yeterince ilgi göstermiyor. Bir tanesi mesela eşim beni anlamıyor. Eşimin beni anlamadığına inandığım bir durum bulurum. Hangi durumda beni anlamıyor? Bana mesela destek olmuyor, anlamıyor. Ve ben bunu sorgulamaya alırım. Eşim beni anlamıyor. Bu gerçekten doğru mu? İçime giderim ve evet veya hayır cevabını bulurum. Sonra bir kere daha sorarım. Eşim beni anlamıyor gerçekten bu durumda. Bu doğru mu? Tekrar sorarım. Tekrar içimde yanıtını bulurum. Sonra o durumda eşim beni anlamıyor düşüncesine inandığım zaman ben hangi duyguları deneyimliyorum? Öfke mi? Üzüntü mü? Keder mi? Yalnızlık mı? Ve eşime nasıl davranıyorum? Ona kötü mü davranıyorum? İyi mi davranıyorum? Gibi içeride bir böyle iç dünyamda bir araştırma yaparım. Bir beyin fırtınası yaparım. Sonra bu düşünceye inanmasam kim olurdum? Eşim beni anlamıyor düşüncesine inanmasam kim olurdum ve acaba eşime ben nasıl davranırdım? Kendime nasıl davranırdım diye bir sorgularım. Sonra tersine çevirmeler yöntemiyle ilk orijinal düşüncemizi kendime çeviririm. Ben kendimi anlamıyorum. Bu da doğru olabilir mi acaba? Evet, o anda belki ihtiyaçlarımı anlamıyorum. Belki ihtiyaçlarımı ifade edebilme gücümü kullanmadığımı anlayamıyorum. Pek çok sebep, pek çok neden bulabilirim orada. Sonra ben eşimi anlamıyorum. Belki o anda stresle yorgun geldi. Belki o yüzden beni anlamıyor. Belki bizim iletişim problemlerimiz var. O yüzden beni anlamıyor. İfade edemiyorum kendimi yeterince. İhtiyaçlarımı ona yeterince ifade edemiyorum. O yüzden kendimi anlatamıyorum. Bütün bunların acaba doğru olup olmadığını sorgularım ve ilk inandığım düşünceden başka olasılıklar, acaba başka gerçekler de olabilir mi diye bir ifade alma, yani bir odası diyorum ben ona, ifade alma odasına, sorgulama odasına alırım bu düşünceyi. Ve sonra tam tersine çeviririm. Acaba eşim beni anlıyor da doğru olabilir mi? Veyahut da eşim beni anlamıyor varsayın ki doğru, anlamıyor olabilir. Acaba bu neden benim için iyi? Eşimin beni anlamaması neden benim için iyi olabilir? Belki benim kendimi ifade etme gücümü kullanabilme, belki onu anlama, belki şefkat, belki onu olduğu gibi kabul etmek veya etmediğimi görmek gibi bir takım yeni olasılıklar, yeni kapılar açıp bilinç sıçramasına sebep olabilir. Peki hocam, romantik ilişkiler için tavsiyeleriniz nelerdir? Her şeyden önce kimse eşini değiştirmeye çalışmasın. Kendisine, yani o verdiği tavsiyeyi kendine çevirsin diyebilirim. Ve bakış açımızı değiştirmek, olduğu gibi kabul etmek, temel, yani sağlıklı ilişkinin temelinde kabul ve koşulsuz sevgi.
Bunlar olduğu sürece bence sağlıklı ilişkiler kurulabilir ve iletişim, kendisini sağlıklı bir şekilde ifade edebilmek ve suçlamadan konuşmak. Sen bunu yaptım yerine benim buna ihtiyacım var gibi iletişim tekniklerini kullanmalarını tavsiye ederim. Çok güzel. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür Çok ederim. teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz eğitimci ve yazar Feza Karakaş. Kendisiyle sevgi hakkında konuştuk. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.